o da belli. Böyle etrafta güzelce bir dolanacağız. Şimdi bakın ben devam edeceğim. O da arkamdan gelecek. Rota hazır mısın? Hadi. Gel oğlum. Al sen gelme. Bak, geliyor bak. Hadi oğlum koş. Köpek gibi. Peşimden ayrılmaz ya. Hadi oğlum koş koş koş. Gel oğlum. Rota gel. Bu kadar yürüyüş yeter mi oğlum? Dönelim artık evimize. Hı? Biraz burada takılalım. Manzarayı izleyelim, sonra evimize döneriz. Hı. Canım. Dönelim mi? Hı? Dönelim mi oğlum? Evet, artık dönmek istiyorum. Koşalım mı oğlum? He? Hadi koş 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 koş. Rota koş. Gider, koşar, önümde bekler. Benim gelmemi bekler. Geldikten sonra tekrar. Merhaba dostlar. Bu bölümde de hayat arkadaşım, yol arkadaşım, canım bir tanem çocuğumu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Yani tanıştırmak istiyorum derken yaklaşık 3 senedir birlikte birbirimizin hayatındayız ve bu süreçte inanılmaz aramızda güzel bir bağ oluştu, güven oluştu. Siz sevgili dostlarımdan da sürekli sıkça aldığım mesaj, nasıl eğittiniz rotayı, nasıl bu aşamalara getirdiniz, yollarda nasıl bu şekilde hareket edebiliyorsunuz, korkmuyor musunuz, kaçmıyor mu falan filan, buna gibi benzer. Bu sorularınızda ben de böyle bir video hazırlamak istedim. En azından karavan hayatı yaşamak isteyen ya da yaşayan dostlarımız böyle bir kedi sahiplenmek istediği zaman ben sadece kendi aramızdaki o diyaloğu, iletişimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de artık umarım bunun size bir ufak da olsa bir katkısı olmuş olur. Rotayla her sabah nasıl güne başlıyoruz onu bir izleyin. Ondan sonra dün burada bir balık, sahile vuran bir balık vardı. Onu getirdi, onu pişirdim, kendisine yedirdim. Önce bunu izleyelim, ondan sonra tekrar devam ederiz. Babasını da ne güzel dinlermiş. Günaydınlar, günaydınlar. Bildin mi?
Yapacağım şimdi. De gün ortasındaki güneşli havada hayatta güneşe çıkmaz. Öyle akşam serinlediği zaman çıkar, biraz etrafı dolanır. Öyle sahile donunca şüphelendim, dedim acaba tuvaletini mi yapacak? Kum olduğu zaman bulunduğumuz yerde kuma yapıyor. Kendi tuvaletine yapmıyor. Öyle düşündüm. Baktım sahile doğru gitti. Garip garip hareketler yapınca ben de kamera açıp peşinden gittim. Bir baktım bu. Ağzına aldı getirdi ya. Vallahi ilginç. Yani bari rotaya pişirip vereyim bunu. Onun hakkı. Güzelce bir haşlayıp ondan sonra rotaya vereceğim. Afiyetle yesin. Biraz da tuz atayım. Oh, bundan sonra artık her gün balık getirirsin. Ama fare falan getirme. Balık olur da fare getirme lütfen. Aramızda o kadar güzel, o kadar güzel bir iletişim var ki, bir bağ kurmuşuz ve aşık ya bana. Beni o kadar çok sahiplenmiş ki ben de öyle, ama yani onun o bana olan tutkusu, özgüveni, sürekli özgür olduğu halde her yeri gezdik. Türkiye'nin her yerini neredeyse birlikte gezdik. Yaz kış demeden yani neler neler yaşadık yollarda. Buna rağmen terk etmedi beni. Kendi rızasıyla yanımda duruyor. Neyse, rotayı nasıl sahiplendim ve nasıl bu hale geldi? Bunu kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Önce nasıl sahiplendiğimle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bundan 3,5 sene önce filan olacak. Bu arada tarihlerle pek aram yok. Günleri, yılları bazen unutuyorum. Takip etmiyorum. 3 diyorum ama 2 sene de olabilir, 4 de olabilir. Bundan emin değilim. Her neyse. Bir yol arkadaşım olsun istedim. Ve bu bir kedi olsun istedim. Yani sonuçta yıllarca ben hep çoğu zaman yalnız seyahat ettim. Yalnızken böyle kendimle keyif alabiliyorum, mutlu olabiliyorum, bir şeyler üretebiliyorum. Bu beni hiçbir şekilde sıkılmıyorum yalnız kaldığım zamanlar filan. Bu demek değildir. Geri kalan hayatım yalnız yaşayacağım ya da yalnız yaşayacağım diye bir kalıba bürünmüş değilim. İnsan hayatında sevdiği, değer verdiği insanların olması da farklı bir renk katıyor hayatına. Ama ben bu yolculuğumdan sonra bir kedim olsun istedim, böyle hani bağ kuracaksın o canlıyla, ama konuşmadan da o sürekli birileriyle oturup sohbet etmek zorunda kalıyorsun ya da hani sohbet ediyorsunuz, tamam, o da güzel bir şey, ama kelimelere ihtiyaç hissetmeden bir canlıyla birlikte yaşıyorsun ve bağ kuruyorsun. Hani mimiklerle, davranışlarla, hareketleriyle ne yaptığını anlayabiliyorsun. O da senin söylediğin sesinin tınısıyla, tonunun tınısıyla bile ne demek istediğimi biliyor yani. Biz çok güzel iletişim kuruyoruz bu arada. Neyse, bir kedim olsun istedim. O aralarda böyle yavru kedi gördüğüm zaman hep bakıyordum. Ama sonuçta ben bir canlı ile yaşayacaksam ona bir enerji almam lazım. Hani benimsemem lazım. Onu da benim benimsemesi lazım. Bu canlı diyorum ama bu her ne olursa olsun, genel olarak insan da olabilir, hayvan da olabilir, fark etmiyor, ama benimsemem lazım, hissetmem lazım. Birçok yavru gördüm ama o elektriği alamadım. Sosyal medyadan da çok sevdiğim bir dostumuz var. Böyle hani birbirimizi takip ediyorduk. Onun da 2 tane yavru kedisi var. Bir anne, 3 tane kedisi var ve kedilerine aşık bir arkadaş. Yaşam tarzımız da birbirine benziyor. Böyle doğayı seviyor, kamplara gidiyor, yalnız yaşıyor. Bir tane Vosvos'u falan var.
Bu yavrularını her gün paylaşırdı sosyal medyasında. Paylaşmadığı zaman merak ediyordum, bir şey mi oldu falan, ne zaman paylaşacak gibi. Ya bir baktım ki ben benimsemişim bu yavruları. Hani o enerjiyi almışım ki merak ediyorum. Ben de bu arkadaşa yazdım, durumu anlattım. Böyle güzel bir şekilde kendimi ifade ettim. Zaten beni takip ediyordu, biliyordu. Bir yol arkadaşım olsun isterim. Bu da senin yavrulardan bir tanesinin olsun. Neyse, sağ olsun, kırmadı. Bir tane yavrusunu bana vermek istedi. O gün, aynı gün ben hemen ondan konum istedim. Avcılardan bastım, Ümraniye'ye gittim ve arkadaşın evinde bir iki saat kaldık, sohbet ettik, kedilerle tanıştık falan yani. Ondan sonra rotayı aldım, eve doğru getirdim. O zaman isim koymamıştık ama sonradan ismini belirledik. Şimdi rota daha önce hiç dışarı nedir bilmiyor, araç nedir bilmiyor, yabancı. Ümraniye'den avcılara getirene kadar sürekli ağladı. Sürekli ağladı. Ve siz gelin, rotanın yeni evime giriş anını sizlere göstermek istiyorum. Bakın rota nasıl, yeni yuvasına nasıl tepki gösterdi. Birlikte izleyelim. Birazdan kediye kavuşacağım. Göreceksiniz. Çok tatlı. Evet. Kedimiz. İsmini artık bir isim koyacağız buna. Bir adı olsun. İsterdik kendi adını kendi koysun ama öyle bir özelliğe sahip değil. Ama belki zamanla birlikte ortak bir ad buluruz, koyarız yani. 5 aylık bir kedi. 5 aydır büyük bir aşkla baktı bu kediye. Şimdi annesi ve kardeşini de tanıştıracağız. Bu annesi, bu da kız kardeşi, bu da erkek kardeşimiz. Evet. Bebeğim, yakında seninle dünyayı gezeceğiz ya, yollarda olacağız. Buna sevinmen lazım. Tamam, annenden kardeşinden ayıracağız seni ama arada bir getireceğim, söz. Metin arkadaşıma sonsuz teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Artık yeni babası sensin. Rotacığım, şu topu atacağım. Bir tane getir, olur mu? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Koş! Getir oğlum. Koş. Aferin oğlum. Yakışıklı oğlum. Bir daha oynayalım mı? Bir daha yapalım mı? Koş! Getir. Şirin ben seni. Yerim. Canım ya. O yeni evini çok sevdi. Beni de çok sevdi. Neyse. Önce yapmam gereken şey rotayla hızlı bir şekilde birbirimize alışmam. Rotanın bana hızlı bir şekilde alışması ve güvenmesi gerekiyordu. Bunun için de ben yalnız yaşıyordum zaten. Evde yalnız yaşadığım için ikili ilişkilerde sonuç daha çok hızlı sonuca varmış oluyorsunuz. Ve 20 gün boyunca ihtiyaç duymadığım sürece dışarı çıkmıyordum. Ve bu 20 gün boyunca rotayla evde baş başa kaldık. 20 günden sonra artık dedim ki bu bana alıştı ve güveniyor. Bunu artık yavaş yavaş kalabalığa çıkarmam lazım. Evin alt katında da senin kafe shop'un vardı. Günlük 10 dakika, 5 dakika, 20 dakika, birkaç gün yani bir hafta falan böyle kafeye indirip çıkarıyordum. Oraya biraz alıştı, o kalabalığı biraz benimsedi. Sonra karavanı alıştırmam gerekiyordu. Bundan önceki karavanıma. Onun için de yaklaşık bir 15 gün, 20 gün her gün yarım saat, 1 saat, 2 saat rotayı araca indiriyordum. Tuvaleti ve maması da her zaman araçta olurdu. Ve her gün 2 saat, ortalama 2 saat böyle karavan içinde birlikte zaman geçiriyorduk. Artık karavan içinde benimsedi. Huzurlu bir şekilde uyuyabiliyordu. O geçen arabaların sesini aldırış etmiyordu falan filan derken dedim tamam, araca da alıştı. Ve dedim
Bir sürede dedim trafikte yol alırken, hareket ederken o sese de alışması lazım. Bu da yaklaşık bir 15 gün falan sürdü. Her gün 1 saat, 2 saat, yarım saat böyle İstanbul içinde dolanıyorduk. Artık ona da alıştı. Ona da alıştıktan sonra dedim ki tamamdır ya, bundan sonra artık biz ilk kampımızı yapabiliriz. İlk kampımızı da insanların olmadığı, yani kimsenin, ne trafik, araç, insan, hiç kimsenin olmadığı bir yer seçmem gerekiyordu. İstanbul'da böyle Kıyıköy tarafına falan gittik. Oralarda böyle güzel yerler vardı. Çektik. Her ihtimale karşılık yine bir tasma almıştım ben. Hani ne olur ne olmaz falan. Tasmaya da hiç ihtiyaç olmadı takmak için. Ve gittik. İlk kampımızı orada yaptık. 3 gün kaldık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gelin rotayla birlikte bu yolculuklarımızda Türkiye'nin birçok yerini gezdik. Birkaç videomuz var. Bunları da izleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Yollar o kadar güzel alıştı ki. Hani ilk zamanlar, toy zamanlarda böyle korkuları vardı. Gittiğimiz yerlerde filan tedirginlik filan duyuyordu. Birbirimize de zamanla yoldaki hallerimize de çok iyi alıştık. Çok uyumlu hale filan geldik. Gittiğimiz yerlerde genelde benden daha çok seviyor bu arada gezmeyi. Onun da sevdiği çok güzel yerler oluyor. Sevmediği yerler de oluyor. Genelde sevmediği yerleri ben de sevmiyorum. Çünkü kalabalık, gürültü varsa ben de hoşlanmıyorum. O da hiç hoşlanmıyor.
Böyle gittiğimiz yerleri çok gittiğimiz yerlerde ilk önce yaptığı şey iner, mekan yeni mekan ya, değişik olduğu için iner, keşfe çıkar. Dışarıda ne var ne yok, avlanabilecek durumum var mı, tehlike anında ne yapabilirim, etrafı kolacan ediyor, ağaçları tırmalıyor, ağaçlara çıkmaya başlıyor. Hani olur da en az saldırı anında ağacın durumuna değerlendiriyor falan yani. Orayı çok sevdiyse örneğin ben gideceğiz örneğin. Hazırlanıyorum, o da farkında, bunu hemen anlıyor. Gideceğimiz zamanı anlıyor. Sevdiyse gelmiyor. Rota gel diyorum, gelmiyor. Onun keyfini bekliyorsun. Önceleri böyle mamayla falan kandırıyordum. Sevdiğim mamalarla falan da artık onu da yiyemiyor. Keyfini bekliyorum. Ne zaman gelirse öyle yola çıkıyoruz. Ama sevmediği yerler de oluyor. Sevmediği yerler olduğu zaman da zaten hiç durmuyoruz orada. Direkt basıp gidiyoruz yani. Yollarda çok ilginç şeyler yaşadık rotayla biz. Hani derler ya, kediler 9 canlı falan. Eğer 9 canı varsa 6'sı kesin gitmiştir diyebilirim. Yani trafik kazası geçirdik. 4. kattan düştü. Kaç kez köpeklerin ağzından aldım. Bir ara İzmir'de rota köpeklerden hiç hoşlanmaz. Çünkü İzmir'de ilk köpekle karşılaşmasında saldırıya uğradı. İzmir'de İnciraltı Kent Ormanı'nda kalıyordum zaman zaman İzmir'e gittiğim zaman. Orada bir misafirimiz kahve istedi. Kahve demlerken oradan bir tane kadın vardı. İmdat, köpekler kediyi parçalıyor falan deyince benim içim koptu böyle yani. Bir baktım köpek sesleri, öyle fırladım, köpeklerin arasına girdim, rotayı köpeğin ağzından aldım. Rotayı köpekten kurtardık, bir ağaca tırmandı. 4 saat ağaçtan indiremedik yani biz. Öyle arkadaşlar falan geldi de böyle birbirimizi kaldırarak rotayı ağaçtan kurtardık. Ama neyse ki rotada fiziksel olarak hiçbir şey yoktu. Sadece biraz travma yaşadı. Onda birkaç günü aldı atlatması. O gün bugündür rota şeylerden hoşlanmıyor. Köpeklerden hoşlanmıyor. Bu evi olarak benimsemiş. Beni de artık çok sahiplendiği için buralara köpek yaklaştığı zaman direkt hemen saldırı moduna geçiyor. Yani bölgesine yaklaşılmasından hoşlanmıyor rota. Bunun için de buradan da bir mesaj vermek istiyorum. Böyle köpeği olan dostlarımız bizi ziyaretimize geldiğiniz zaman rotaydan sonuçta artık biliyorsunuz, köpeğinizi böyle hani bağlı bir şekilde, tasmalı bir şekilde daha gelirseniz daha güvenli olur. Hem sizin köpeğiniz için hem de bizim rota için iyi olur. Yani yazık, birbirlerine zarar vermesinler. Bu konuda da duyarlı olursanız çok mutlu olurum. Rota bu yolculuklarımız boyunca da birçok hayvanla da tanıştı. Atı, keçisi, koyunu, domuzu, çakalı, tilkisi, ne bileyim yani bilmediğimiz daha bir sürü hayvanla da tanışmış oldu. Yani sonuçta kedilerin bir doğası gereği vahşi kediler. Her ne kadar da evcilleştirmeye çalışsak bile onların içgüdüsel olarak o doğası var ve çok avcı yani bizim rota yani çok güzel avlanıyor. Her gittiğimiz yerlerde kuş getiriyor, kertenkele getiriyor, fare getiriyor, balık getiriyor. Bayağı şey getiriyor yani. Bu avlanma içgüdüsünü de elinden almak istemedim, yasaklamadım. Bunun nedeni de şöyle bir şey: hayat sürprizler de dolu. Yarın ben belki bu hayatta olmayabilirim. Ondan önce göçebilirim ya da o da benden önce göçebilir. Ya da bir dağın başında birbirimizi kaybedebiliriz. Her an her şey olabilir. Ben olmasam bile kendi ayaklarının üzerinde durabilecek bir durumu var. Yani avlanabiliyor. Bu çok önemli onun için. Doğanın da zaten dengesini biliyorsunuz. Ondan dolayı ben bu avlanma şeyini elinden almadım. Bensiz de artık yaşayabilir. Öyle. Bunu da paylaşmak istedim. Neyse. Şimdi de ne yapalım? Bakın rotanın köpeklere karşı olan duruşunu da bir izleyelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Gel oğlum, bak bağlamak zorunda kalacağım seni. Rota gel buraya. Gel oğlum hadi. Koş. Hadi oğlum koş. Gel buraya. Gel.
Gel oğlum gel. Hadi içeri. İçeri. Aferin sana. Hayır rota. Hayır rota. Hayır rota. Rota. Ne yapıyorsun sen bu? Hı? Gel. Gel. Gel buraya. Gel rota gel. Gel. O an çektiğim bir anı olarak kaldı. Neler neler yani yaşadık. Bir şey daha izletmek istiyorum. Rota nasıl avlanıyor? Bundan bir iki sene önce filan bir kadrajıma da girdi. Rotayı da çekmek istedim. Fare avlarken bir videosu var. Hadi gelin onu da izleyelim. Çektirdi diyorum da hep tatlı bela rota. Beni gerçekten hiç yormuyor. O açıdan gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben ve rotada süt ürünlerini çok seviyoruz. Yoğurdu, sütlacı, ne bileyim yani sütlü olan her şeyi çok seviyoruz. Ve rota gerçekten midesine çok düşkün. Tabii kedilerin besin konusuna çok dikkat etmeniz gerekiyor kediniz varsa. Mama alırken öncelikle iyi mama almaya çalışın arkadaşlar. Bütçeniz varsa en iyisini almaya çalışın. Onun dışında yaş mama her gün değil de haftada 2 kez 3 kez yaş mama verebilirsiniz. Mama kabı mümkün olduğu sürece temiz olması lazım. Plastiktense porselen ya da çelik bir kap olabilir. Mamayı sürekli doldurmayın. Böyle gıdım gıdım az az verin. Günde 10 öğün olsun ama az az verin. Hem metabolizması için iyi olur hem de maması bayatlamamış olur. Suyunu da günde en az 2 kez 3 kez değiştirmeniz lazım. Kediler taze suyu daha çok seviyorlar arkadaşlar. Bu da konuda da bilginiz olsun. Neyse rota ile ilgili yemek konusunda böyle bir iki videomuz var. Onu da izleyelim. Bakın rota süt ürünlerine ne kadar düşkün görmüş olursunuz. Rotaya ayıpsın oğlum. Çingene ya çingene kime çekmiş? O senin ya. Şşt, ayıp lan. Kadınlık diyor hakkını aldın artık yeter. Aç gözü aç rotanın ya. Vallahi ama onun dilinden iyi anlıyorum ben ya. Nabzına göre şerbet veriyorum. Karavan hayatında kedi besleyen arkadaşlarımız ise kediler serin yeri seviyorlar. Yazın o gün ortası sıcağında hiç sevmezler. Ve mümkün olduğu sürece aracı bulundurduğunuz yer uygun bir yer olsun ve camları, pencereleri açmanız gerekiyor ki kedi içeride rahat etsin. Yoksa
o dışarı çıkar. O gün içerisinde dışarıda serin bir yerde uyumak ister ama dışarıda da sizden uzaklaştığı zaman da bu onun için de bir risk olabilir arkadaşlar. Kedi uyuduğu zaman da kimseye dokunmasına müsaade etmeyin uyuduğu zaman. Çünkü düşünsene sen uyuyorsun ve sürekli sen uyurken birileri geliyor senin kafanı okşuyor, kucağına alıyor. Bu sizi rahatsız eder. Sizi rahatsız ettiği gibi onu da çok rahatsız ediyordur. Mümkün olduğu sürece kimsenin temas kurmasına izin vermeyin. Uzaktan sevsinler. Ne olur kedi giderse yanına demek ki sevdirmek istiyor. O zaman sevebilir. Sıkıntı yok. Ben rotayı zorla alıp da böyle sevmiyorum arkadaşlar. Kendim bile. O ne zaman isterse yanıma gelip kendini sevdirtiriyor bana. Yani hep bu şekilde gelişti. Hep o bana geliyor. Ben ona gitmiyorum. O sürekli bana geliyor falan yani. Bu da yoldaki iletişimimiz için daha sağlıklı olur. Hani daha güvenli olur onun için. Eğer kedi yanınızda rahat edemiyorsa, rahatı yerinde değilse bu sizden uzaklaşabilir. Ben örneğin rahatsız olduğum bir yerde sürekli durmak istemem. Beni birileri rahatsız ediyorsa ve buna da sen neden oluyorsan bırakır giderim. Kediyi de o şekilde düşünün arkadaşlar. Böyle başka söylemek istediğim bir şey yok. Yani doğru iletişim kurmanız gerekiyor kedilerle. Onun bakışlarından, davranışlarından neyin olduğunu anlarsanız, ona istediklerini verirseniz o da size istediklerinizi verecektir. Yani ya da bir kedi sahiplenmek istiyorsanız sahiplenmeden önce bir şeylerden emin olmanız lazım. Yani bir kedinin ömrü örneğin ne kadar diyelim 15 sene değil mi? 15 sene boyunca ben bununla birlikte yaşayacağım yani diye emin olmanız lazım bundan. Hani 3 günlük, 5 günlük ya da karavan hayatım olacak hadi bir kedim de olsun gibi düşünmeyin. Yani yarınların neyin ne olacağı belli olmaz. Her ne olursa olsun birlikte olacağız. Yani ne olursa olsun sonuna kadar birlikte olacağım diye bir kedi sahiplenin ya da her ne sahipleniyorsanız arkadaşlar. Anlattığım şeyler size bir ön bilgi olarak işinize yarayacaktır diye umuyorum. Bu kadar rotayı da bu şekilde tanıtmak istedim. Aramızdaki o geçen süreci, ilişkiyi, bağı filan yani. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Haftaya diyorum ama belli değil. Belki 3 günde olabilir bilemiyorum ama eskiden YouTube'da artık paylaşımları günü saati belliydi. Artık o gün saati yok artık. Çünkü gün saat olduğu zaman bu şekilde o zamana bir şeyler yetiştirmek hissiyatı oluşuyor. Hani zorunlu gibi oluyorsun böyle. O da akışında bir şeyler akışında olmayabiliyor yani. Hani bir şey içerik üretmen gerekiyor. O bilinç altında oluşuyor sende. Ben zaten gelişi güzel yaşıyorum. Yaşadıkça ben uygun bulduğum şeyleri de çekip sizlerle kendi hayatımızı paylaşacağız. Bunun için de haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açın. Açarken de bildirimleri genel olarak açarsanız biz de paylaşım yaptığımız zaman direkt görmüş olursunuz. İzlemek isterseniz de izlersiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bakalım yollar bundan sonra bizi neler bekliyor yollar. Hayat sürprizlerle dolu. Bir gün yollarımız belki sizlerle de kesişebilir. Kesiştiği zaman mutlaka merhaba demeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Yeni mi çıkıyor? Konuştum. Sen yoksun. Tam kamerayı kapattım. Miyav dedi. Çıktı. Hava serinledi ya. Bu arada tam dibimdeydi. Ayağımın dibinde böyle. Orası onun en serin yeri. Gün içerisindeki sıcaktan. Burada yatıyor sürekli. Şimdi tam kamerayı kapattım. O da uyandı. Tekrar canım benim. Ben kaçırdım. Bebeğim. Tam uygundu. Onun için sensiz böyle bir paylaşım yapıyorum. Yani kardeşte sen de ol isterdim ama yatıyorsun, kıyamadım. Akşamda ışık yeterli gelmiyor. Gündüzde sabahta kalabalık oluyor, yoğun oluyor burası. Öyle uygun bir saat olduğu zaman çekmek zorunda kalıyordum. O saatte de sen yatıyordun, kıyamadım sana. Anladın mı tatlım? Anladın mı? Hı? Gel bakayım, gel. Yerim ben seni. Yerim. Hı? Ne yapalım? Hı? Hadi oğlum, gel. Hadi bakayım. Tamam. Görüşürüz.